Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatima. Bugün sizinle Mert Ramazan Demir'in doğum haritasını birlikte yorumlayacağız. Aslında ben Mert'in doğum haritasını daha öncesinde yorumlamıştım. Hatta buraya linkini bırakırım. Ama o zaman hem yükselen burcunu hem de doğum saatini net bir şekilde bilmediğim için yorumlar biraz daha üstten olmuştu aslında. Ama şu anda yükselen burcunu net bir şekilde bildiğim için net bir yorumlarla karşınızdayım. Gerçekten güzel bir video olacağını düşünüyorum. Çünkü ne yalan söyleyeyim, ben Mert'ten bu kadarını beklemiyordum. Güzel bir harita ve enteresan bir harita. Hemen başlamak istiyorum ama başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Eğer danışmanlık için benimle iletişime geçmek isterseniz buraya mailimi bırakıyorum. Buradan yazabilirsiniz. Evet, şimdi harita gelsin. Evet, ilk önce baktığımızda Mert'in yükselenin yengeç olduğunu görüyoruz. Yükselen yengeç nasıl bir adam? Daha duygusal, daha aileye, sevgiye, aslında ailesindeki insanlara ve aile içi huzura önem veren bir adam olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda daha lider ruhlu, çünkü yengeç öncü bir burç olduğundan dolayı daha öncü, başlatan, lider enerjisi taşıyor. Bunun yanında da aslında yükselen yengeçlerin hayattaki motivasyonu aile içerisinde mutlu olmaktır. Eğer aile içerisinde istediği mutluluğu yakalayamazsa o zaman kendi içinde de kendini huzurlu hissedemez aslında. Bunun yanında ay çok önemli. Yani Mert'in haritasında tabii ki yükselen yöneticisi ay olduğu için aydan çok çabuk etkileniyor. Değişken bir ruh haline sahip. İşte dolunayda kendisini çok böyle bunalmış hissedebilir. Bunun yanında yeni ayda daha böyle coşkulu hissedebilir. Bunun yanında da Mert'in haritasından baktığımızda kendisi yeni ay çocuğu. Yani yeni ayda dünyaya gelmiş. Güneşle ayın kavuşum halindeyken dünyaya gelmiş. Ve Kova burcunda güneş ve ayın kavuştuğunu görüyoruz. Bu ne demek arkadaşlar? Yeni ay enerjisi zaten belki bir önceki videosunda da bahsetmiştim biraz ama biraz daha detaylara ineceğim tabii ki. Baktığımızda yeni ay enerjisi Koç burcu enerjisi taşır. Yani başlatma enerjisi. Hep böyle bir şeyleri yapmak, başlatmak, sürekli hani daha çocuksu bir enerjidir aslında. Hep böyle birçok işe başlayıp yarım bırakmak, biraz daha sabırsız olmak bu aslında göstergenin özelliklerindendir. Bunun yanında Güneş'inin hem Uranüs'le hem de Ay'la kavuşum halinde olduğunu görüyoruz. Bu gerçekten çok etkili ve 8. evde olduğunu görmemiz ve gerçekten Mert'in haritasına baktığımda İnanılmaz dikkatimi çeken şeylerden biri kendisinin 8. ev etkili olması oldu. Çünkü ben hani kova etkisini zaten Mert'ten çok yoğun alıyoruz. Hani o böyle başına buyruk, gerçekten biraz daha alışılmışın dışında bir tarzı oluşu, biraz daha doğal oluşu aslında o kova etkisi. Ama diğer taraftan evet yükselen yengeç, evet aslında baktığımızda çok utangaçım demişti. Çok gerçekten kendimi böyle çok öne atamam diyen bir adamdı aslında. Baktığımızda yükselen yengeç buna gayet uyuyor. Ama akrep etkisi, yani 8. evde bir stelyum görmemiz, aynı zamanda 7. evde de bir stelyum söz konusu. Bu beni gerçek anlamda şaşırttı. Yani bu demektir ki aslında 8. ev biraz daha kapalı kutu aslında. Akrebin evi çünkü. Ve daha böyle derinler, daha saklanan kısım. Yükselen yöneticisi 8. evde olduğu zaman ve gezegenlerin birçoğu 8. evde olduğu zaman bu insana akrep enerjisi, yani daha gizemli, daha göründüğünün aksine farklı bir adam olabilir karşımızdaki adam. Yani Mert'te şöyle bir şey var. Dışarıya yansıttığı arkadaş canlısı daha pozitif, daha duygusal vesaire sempatik bir adamken kendi içerisinde gerçekten gizemli, daha derin, daha felsefik, daha böyle sırları olan bir adam olabilir aslında böyle baktığımızda. Gerçekten 8. ev tam bir kapalı bir kutu ve yükselen yöneticisi 8. evi görmez. O yüzden yükselen yöneticisinin 6., 8., 12. eve gezegeninin düşmesi pek hoş değil. Yani ne anlamda hoş değil? Yani biraz daha bizim yönetebileceğimiz bir alan değil 8. ev. Orası derin bir alan ve bu adam demek ki gerçekten ya göründüğünden daha farklı bir adam ya da daha derin bir adam. Mesela çok yüzeysel gözükebilir ama daha derin, daha felsefik, daha psikolojik ve okült alanlara ilgisi olan bir adam olabilir. Bunun yanında Güneş'in ve Ay'ın Uranüs'le kavuşum yapması, zaten Uranüsyen bir adam karşımızdaki adam. Yani daha nasıl diyeyim, daha yenilikçi, daha dönemin ötesinde. Yani yengeç
aslında yükselen yengeçte olduğu zaman bu kişi daha geçmişte yaşayan, daha sürekli geçmiş anılarını düşünen, işte dramatizmden hoşlanan aslında bu tarzda bir adam olabilecekken, ki yükselen yengeç olması Türkiye'nin de yükseleni yengeç bu arada. Ve bu ülkede yıldızının parlaması daha olası zaten. Yani ünlenme gördüğünüz gibi Türkiye'de oldu ve yükselenin yengeç olması. Genel olarak aslında bir yorum yapmam gerekirse, su burcundaysa sizin burcunuz veya yükseleniniz, yani akrep, yengeç ve balık burçlarındaysa siz Türkiye'de çok rahatlıkla aslında ünlenebilirsiniz. Şimdi baktığımızda şuna dönmek istiyorum. Güneş'le Uranüs'ün kavuşmasından biraz bahsetmek istiyorum. Güneş-Uranüs kavuşması devrimci bir adamdan bahsediyoruz gerçekten ve muhtemelen bu ona babasından geçmiş veya dedelerinden geçmiş. Çünkü burada aynı zamanda Ay, annesi de öyle bir kadın olabilir. Çünkü Ay da Kova, Güneş de Kova, gerçekten hem içi dışı bir adamken, aslında şöyle, ben ilk haritasını yorumladığımda, yani o ilk videoda orayı yorumladığımda içi dışı bir adamdan bahsediyordum. Yani Mert'in, Ay'ın ve Güneş'in aynı burçta oluşu. Ay bizim daha içsel dünyamız, işte huzurumuz vesaireyken, Güneş daha görünen kişiliğimiz vesaire olduğu için aslında ikisinin aynı burçta oluşu daha içi dışı bir adam yorum yapmama müsaade ederken, bunun 8. evde oluşu içi dışı bir adam değil. Kesinlikle evet, içinde de dışında da gerçekten görünen aksine farklı olabilecek bir adam. Bunu kötü anlamda söylemiyorum ama şöyle bir etkisi olabilir Uranüs'e kavuşum yapmasının. Daha sakin biri gibi gözükürken kendi içinde öfke patlamalarına müsait bir adam. Aniden sinirlenebilir, aniden öfke patlaması yaşayabilir. Kendisi bile yönetemediği bir öfke sorunu olabilir. Gerçekten veya ani tepkileri olabilir. Hayatında ani dönüşümler yaşayabilir. Buradaki ani kelimesini kullanma amacım aslında Uranüs etkisi. Uranüs'ün 8. evde Güneş ve Ay'la bu derece kontak yapması aslında hayatında dönüşümler söz konusu ve bu dönüşümler ani dönüşümler. Bu ona ani bir ruh hali değişimi de veriyor aynı zamanda. Yani birden çok mutlu ve çok gülerken birden çok farklı bir şekilde dönüşebilir aslında. Bu tarzda bir etki. Bunun yanında devam etmek istiyorum. Bunun yanında gördüğünüz gibi aslında aynı zamanda sadece 8. ev şey değil, işte psikoloji, okült konular, aynı zamanda gerçekten hani bunun etkisiyle gerçekten çok başarılı bir araştırmacı olabilir. Yani Mert'in haritasına baktığımda hani şunu gördüm. Bu adamdan sadece oyuncu olmazmış. Bu adamdan çok iyi bir araştırmacı, çok gerçekten başarılı bir psikolog, ne bileyim, yani aslında kendi içindeki o dinamiği çözdüğü zaman başkalarına da çok iyi gelebilecek bir adam olurmuş. Bunun yanında da astroloji, psikolojiyle ilgisi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yükselen yengeçlerin 5. ve akrep olduğundan dolayı genel olarak zaten psikolojiye ve astrolojiye çok ilgili oluyorlar. Bunun yanında aynı zamanda 8. ev büyük paraların evi, büyük kazançların evi ve baktığımızda Mert'in yükselen yöneticisi ve para evini yöneten 2. evin yöneticisi 8. evde ve hepsi çok güçlü bir kavuşumdalar. Bu ne demek? Para bana geliyor ve gerçekten para geldiği zaman büyük yani gerçek anlamda büyük hacimde geliyor aynı zamanda ve bunun şöyle bir etkisi olabilir. Büyük para geliyor ve aniden bitiyor. Uranüs'ün etkisi çünkü. Mesela ne bileyim, çok harcamayı seviyordur ki 2. ev aslanların gerçekten elinde para kalmaz. Para durmaz yani. Şimdi biraz gelelim aşk konularına, ilişki konularına. Şimdi öncelikle 5. eve odaklanmak istiyorum. Daha sonra 7. eve odaklanacağım. 7. ev bana göre Afra'yı daha çok anlatacak bize aslında. Çünkü uzun bir ilişkiden bahsediyoruz. Afra Mert'in hayatında uzun süredir var aslında. Burada artık biz 7. eve daha çok odaklanabiliriz. Çünkü 5. ev daha kısa ilişkileri, daha hani 2 seneden, 1,5 seneden daha kısa süren ilişkileri anlatıyor. O yüzden 5. eve baktığımızda, genel olarak baktığımızda 5. evde ilk dikkatimi çeken şey Şiron'un oluşu. Şiron bildiğiniz gibi bir yarayı anlatıyor. Kiron veya Şiron diyebiliriz. Şiron'un bir yarayı anlattığını görüyoruz. Akrep burcunda oluşu aslında biraz daha derin bir yarayı anlatıyor. Aşk hayatından yana çocukluğunda aldığı derin bir yarayı anlatıyor olabilir. Plüto'yu 5. evde görüyoruz. Plüto gerçekten zaten 5. ev akrep, gerçekten tutkulu bir aşıktan bahsediyoruz. Daha bir tık daha toksik bir ilişki aslında insanı. Yani akrep 5. evi kestiği zaman
gerçekten aşk hayatında daha tutkulu, daha hani bir insanı takıntı yapan, aslında bir insanı seviyorsa o benim olacak tarzında bir bakış açı yapabiliyor. Çünkü akreplerin aşk konusundaki inadını biliyorsunuz. Ama buradaki kova etkisi Mert'te biraz daha bunu dengeliyor. Çünkü akrep daha bir insana odaklanıp ömür boyu ona sevebilecekken kova biraz daha hani bu konuda biraz daha serbest ve hava etkisinin baskın oluşu da aslında hani daha böyle, nasıl diyeyim, bir insana takıntı vermez aslında. Bunu biraz daha dengeliyor bu bakıma. 7. eve geldiğimizde ise 7. evi Oğlak kesiyor. Evet. Ve Afra'nın ayı buraya düşüyor. Ve aynı zamanda galiba Mert'in Venüs ve Merkür'e kavuşum yapıyor. Şimdi baktığımızda bu da gerçekten enteresan. Belki eğer bu video hoşunuza giderse belki net bir şekilde saati bildiğimizden dolayı ikisinin haritasını da yorumlarım. Gerçekten keyifli oluyor. Saat bildiğin zaman daha net yorumlar yapmak gerçekten keyifli oluyor. Baktığımda 7. evi Oğlak. Partnerinde ne istiyor? Partnerinde daha hedef odaklı, daha ne istediğini bilen bir partner istiyor. Aynı zamanda 7. evde bir stelyum görüyoruz değil mi? Yani burada Venüs'ü, Merkür'ü, Neptün'ü, aynı zamanda Güneş artık 8. eve çalışsa da hafiften bir Güneş'in de burada oluşunu görüyoruz. Yani bu ne demek aslında? Venüs ve Merkür tam ascendanta karşıtlık yapıyor, 180 derece yapıyor. Bu ne demek? Toplum beni aslında dış görünüşümü beğeniyor. Toplum benim güzel iletişim yeteneğimi beğeniyor. Ben konuşurken güzel bir diksiyona sahibim. Venüs-Merkür kavuşumundan bahsediyorum. Ve aynı zamanda da daha net, daha kararlı, daha hedef odaklı, daha mantıklı bir konuşma yapısına sahibim. Ve aslında etrafımdaki insanlar bunu gayet de beğeniyorlar. Ama ben bundan memnun olmayabilirim. Mesela Mert kendini dışarıdan beğenmiyor olabilir. Kendini ya da konuşma tarzını çok beğenmiyor olabilir. Yani aslında kendi bununla tam olarak ya da aslında kendini ifade ederken bir takım anlaşmazlıklar yaşıyor olabilir. Ya ortaklıklarında, işbirliklerinde ya da ne bileyim ilişki içerisinde aslında kendini anlatırken yanlış anlaşılmalar yaşıyor olabilir. Çünkü Venüs-Merkür kavuşumu ascendanta karşıtlık yapıyor. Bu böyle bir sorun verir. 7. evde Neptün'ün oluşu 29 derecede, aslında burada Mars'la bir kendi birbirlerini ağırlama durumu var ama şöyle bir durum var. 7. evde Neptün'ün oluşu aslında hayatındaki, aynı zamanda bu Neptün 29 derecede, sonlanma derecesinde ve zararda arkadaşlar. Bu Neptün 9. ve 10. evi de yönetiyor. Bu şundan kaynaklanıyor. Aslında kariyer hayatında güçlü işbirlikleri kuran bir adamdan bahsediyoruz. Çünkü 7. ev sadece evliliği anlatmaz. Sadece aslında bir imzaya anlatır. Yani neden evlilik diyoruz? Çünkü bir imzaya anlatıyor. Ve aslında işbirlikleri içerisinde olduğunu, güçlü işbirlikleri içerisinde olduğunu, bu ona hem yurt dışından hem kariyer hayatından ona başarı getirdiğini gösteriyor. Ama aynı zamanda burada yanılgılara düşebilir. Burada Mert'in bir savaşını aslında izliyoruz. Yani şöyle, Mert daha hani ben gerçekçi olacağım. Çünkü Neptün zararda, Oğlak'ta, hani daha bunu kırmaya çalışan bir Mert var. Hani ben gerçekçi bakış açısında olacağım, mantıklı olacağım. Oğlağı çalıştırmaya çalışıyor. Neptün de burada Oğlağı sevmiyor tabii. Hani yengeçte yücelen bir Neptün. Gerçekten Oğlağı burada sevmiyor. Ve aslında burada hafif bir mücadele durumu var. Hafif de değil, tam olarak aslında bir mücadele durumu var. Gerçekten ortaklıklarda yanılgı yaşamaya, aynı zamanda ikili ilişkilerde aldatmaya ve aldatılmaya daha çok aslında müsait bir adamdan bahsediyoruz. Çünkü Neptün'ün 7. evde oluşu gerçekten bir yanılgı, bir ne olduğunu anlamama, ilişki içerisinde tam olarak o ilişkinin adını koyamama gibi sorunlar verebiliyor. Bunun yanında baktığımızda burada Güneş'in de bu evde az çok artık hani çalıştığını düşünüyorum. Ne kadar 8. eve geçse de burada da bir çalışma durumu var. Buna baktığımızda da para bana ne getiriyor? Bana ortaklıklar getiriyor. Bunlar da güçlü bir bağlantı içerisindeler aynı zamanda. Peki 7. evin yöneticisi olan Satürn'ü 10. evde Koç burcunda görüyoruz. Bu ne demek? Ortaklıklar bana kariyer hayatımdan geliyor ve kendime aslında daha lider yeteneklerimi ve daha aslında doğal yanımı ortaya koydukça Koç, daha doğaçlama,
daha aslında düşünmeden hareket etme, kendisinin o yanına ortaya koydukça, ki baktığımızda Afra'nın da Satürn'ü Koç'tu. Afra'da da gerçekten öyle. Aslında Satürn Koç'ta şöyle bir etki veriyor. Yani bu insan hırslı ama belki bu hırsını ortaya çıkarmakta zorluk çekiyor. Bu insanda liderlik yeteneği var, yönetici özellikleri var. Bunu ortaya çıkarmakta zorluk çekiyor. Tam anlamıyla ortaya çıkaramıyor aslında. Bunu gösteriyor. Bunun yanında neyden bahsetmedik? Jüpiter'in 8. evde oluşu gerçekten büyük paralar kazanma konusunda şans veriyor. Büyük riskler almaya çok müsait bir adam. Aynı zamanda karşımızdaki adam gerçekten çok zeki bir adam. Çünkü Pallas Kova burcunda arkadaşlar. Pallas ayrı bir zeka göstergesidir, bir asteroittir ve gerçekten güçlü çalıştığı burçlar vardır. Kova burcunda çok güçlü çalışıyor. Hep böyle ileriyi düşünen, hep böyle geleceğe odaklı. Hem diyorum ya, yengeç ne kadar geçmişte takılıyorsa geçmiş Kova bir o kadar gelecekte takılıyor. Yani hep böyle yengeç, ay ya 10 yıl önce şunu ne güzeldi. Ne bileyim yani 5 yıl önceki bu dizi ne güzeldi. Keşke tekrarı olsa, ama Kova aynı diziyi ikinci kere izlemez. Evet, şimdi baktığımızda Mert'in aynı zamanda Venüs'ün retro olduğunu görüyoruz. Venüs retronu şöyle anlatayım size. Venüs retroda olduğu zaman aslında evet, tabii ki aşk hayatında bir takım zorluklar verebilir. İşte evlilikle alakalı bir takım sorunlar verebilir. Çünkü evlilik göstergelerinden biri ve direkt 7. evde aslında. Ama bunun yanında da aslında mesela nasıl söyleyeyim? Mesela Merkür Retroysa bu kişi sürekli yazı yazmayla ilgilenir, işte dil öğrenmeye çalışır, ticaretle ilgilenir ve aslında o retroyu kendi farkında olmadan çok güzel düzeltiyor. Ve aslında o onun artık ustalık alanı oluyor. Ve bunun yanında yani retro ne demek? Hani geriye dön, sıkıntıları düzelt, ondan sonra düz devam edelim. O şekilde düşünebilirsiniz aslında. Venüs Retro'daysa bu kişi belki hayatında belli bir döneminde veya belki de şu anda işte çok ilişki yaşamış olabilir. Çok ilişki hayatı, aşk hayatı çok aktif olabilir. Ve aynı zamanda belki çok dış görünüşüyle çok uğraşmış bir adam olabilir. Kendi dış görünüşünden sürekli memnun olmayan biri olabilir. Ve aslında bu biraz hani bununla ilgilendikçe bu onun daha sonra en iyi olduğu alan olabilir. Yani size şöyle anlatayım. Bir kadının Venüs'ü retroysa baktığımızda mesela belli bir yaştan sonra o kadının yaşından çok genç durduğunu, çok güzel bir cildi olduğunu görebiliriz. Çünkü gerçekten Venüs retro o alanda çok yönelme veriyor. Orada bir boşluk var. Sanki sürekli onun üzerine gidip bu boşluğu doldurmaya çalışıyor o insan. O yüzden de Mert'te de böyle bir durum olabilir. Ama Venüs-Merkür kavuşumu genel olarak güzel bir kavuşum. Gerçekten hem güzel bir aksam, güzel bir konuşma becerisi veriyor. Bunun yanında da evlilik için de güzel bir gösterge. Güzel ve zeki kadınlardan hoşlandığını gösteriyor. Venüs'ün direkt desendantanın üzerinde olmasıysa toplumun Mert'in dış görünüşünü çok beğendiğini gösteriyor aslında aynı zamanda. Evet. Bunun yanında Mert nasıl kadınlardan hoşlanıyor dedik. Yani zeki kadınlardan evet, güzel kadınlardan evet, ama bir diğer gösterge ve en önemli gösterge Ay arkadaşlar. Ayın Kova'da hem Güneş'te hem Uranüs'te kavuşum yapması o onun karakteriyle birlikte aslında hayatındaki kadını da anlatıyor tabii ki. Yani o demek oluyor ki zeki kadınlardan hoşlanıyor. Gerçekten çok böyle serbest ve kendine odaklı, daha Kova etkili aslında. Bence biraz anladınız siz artık Kova etkisini. Ve bununla beraber Güneş'le kavuşum yapmasıysa gerçek anlamda ünlü kadınlardan hoşlanıyor. Başka kısaca şundan bahsetmek istiyorum. Kuzey ay düğümü, güney ay düğümü. Güney ay düğümünün balıkta, kuzey ay düğümünün başakta olduğunu görüyoruz. 3-9 aksında aktif olduğunu görüyoruz. Bu aksı aslında şöyle, hayatta hep aslında güney ay düğümü balık biraz daha kurban rolüne müsait, biraz daha duygusal, daha böyle kendini feda etmeye hazır bir gösterge güney ay düğümü balık açıkçası. Ama kuzey ay düğümü başak diyor ki sen daha sistemli, daha mantıklı, daha kendine hedefler koyup planlı bir şekilde hedeflerine yönelmen gerekiyor. Evet, bunun yanında Mert'le alakalı bana kariyeriyle alakalı çok soru soruldu. Gerçekten işte yükselişi devam edecek mi?
Buna gerçekten cevabım evet. Gerçekten devam edecek. Yani şu anlamda evet zorluklar olacak ve şu anda da var. Çünkü şu anda MC noktasına giden, ilerleyen bir Satürn ve Neptün söz konusu. Bu onu zorlayacak arkadaşlar. Belki önünü göremeyecek, belki kariyerin nereye gideceğini göremeyecek, engellerle karşılaşacak. İşte özellikle bir sonraki senelerde Satürn Koç, yani bir sonraki sene aslında Satürn Koç, yani Satürn döngüsünü yaşayacak. Bununla beraber doğduğu aksa gelecek. Yani Kuzey Ay düğümü Balık Başak aksına geçtiğinde yine aslında hayatında bir dönüm noktası olacak. Yani bu daha başlangıç, daha hayatında dönüm noktası dediği noktayı yaşamadığını düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten aksların da tutulmalarla beraber etkilendiği dönemde Mert'in hayatına gerçekten enteresan dönüşümler, değişimler söz konusu olabilir. Çünkü baktığımızda 5. evini Akrep Burcu kesiyor. Akrep Burcu'nu Plüto yönetiyor. Zaten natal haritasında Plüto 5. evde. Bu zaten kendisi, yani 5. ev sadece aşk hayatını anlatmıyor. Oyunculuğu, yaratıcılığı, Aslan Burcu'nun evi çünkü kendisi. Ve aslında bu alanda çok güçlü bir güçlü hobileri gösteriyor. 5. ev Plüto güçlü hobileri olduğunu gösteriyor. Ve bununla beraber de güçlü oyunculuk yeteneği olduğunu gösteriyor aslında Mert'in. Ve bu Plüton'un birazdan Güneş'ine kavuşum yapması, yani ne anlamda söylüyorum? Plüto şu an Kova burcunda ilerliyor ve artı Güneş ile kontakta. Yani bu ne demek? 8. eve doğru ilerleyen bir Plüto. Tabii ki onun kendi iç dünyasında bir takım dönüşümlere, bir takım belki onun psikolojik anlamda yoracak detaylara neden olacaktır. Çünkü gerçekten pozitif bir gezegen değil Plüto. Ama aynı zamanda da ona çok büyük paralar, oyunculuktan gelen çok büyük başarı getirecektir. Maddi anlamda güç getirecektir. Ve bununla da beraber kendisini gerçek anlamda çok güçlü hissedeceği bir döneme geçiş yapıyor. Dediğim gibi şu anda Neptün ve Satürn'ün Balık burcundaki transiti hem 9. ev 10. evinde bu transiti yaşıyor ve gerçekten bu onu yoruyor olabilir. Ama bir sonraki sene, özellikle 2025'te hem Jüpiter'in Yengeç burcuna gelişi hem işte bütün bu aksların değişmesi vesaire Mert'in hayatında bence çok daha büyük değişimler söz konusu olacak. 2025-2026'da gerçek anlamda hani oyunculuk anlamında da başarılı olacaktır ve bence kendini özel olarak da bulma anlamında da gerçekten çok değişik bir döneme gireceğini düşünüyorum ben. Evet, Mert'in haritası bu şekilde. Gerçekten yorumlaması çok keyifliydi. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıda beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve eğer benden istediğiniz başka videolar varsa aşağıda yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.